Kızılcık Şerbeti yeni sezonunda bizleri neler bekliyor? Videomuza geçmeden önce dizimizi çok özleyenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişiyiz görelim. Kızılcık Şerbeti ile ilgili en güncel gelişmeler ve analizler için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Uzun bir aranın ardından 3 aydır beklediğimiz dizimize sonunda kavuşuyoruz. Özellikle gelen fragman herkesin dikkatini çekti ve izleyiciler yeni sezona dair büyük bir beklenti içerisine girdi. Çünkü bu sezon finalinde serpilip yarım kalan tüm çatalları birer birer önümüze koyacak gibi görünüyor. Önce Ünal ailesi cephesinden başlayalım. Sezon finalindeki sarsıntının ardından ailenin dağılışını adeta rüzgarda savrulan yapraklar gibi birer birer kopuşlarını izleyeceğiz. Mustafa'nın akıl hastanesinde oluşu evin ağırlık merkezini yerinden oynatacak. Alıştığımız kalabalık, gürültülü, hareketli ev yeni sezonda terk edilmiş bir köşke dönüşecek. Ev sessizleştikçe ailenin içindeki fısıltılar yükselecek. Bu sessizlik karakterlerin kendi içlerine dönüp hesaplaşmalarını da tetikleyecek. Abdullah cephesinde alıştığımız tablo devam edecek. Yine özlü sözler, yine ben bilirim duygusuyla doğru bildiğini uygulama ama aynı zamanda yine hatalar. Abdullah'ın iyi niyetli ama sonuçları ağır kararları özellikle Işıl'ın hamleleriyle birleşince Ünal ailesinin kırılgan yapısını daha da zorlayabilir. Bir anlamda bu sezon Abdullah'ın otorite olma iddiası ile gerçek sorumluluk arasındaki farkın altı kalın bir şekilde çizilecek. Nursema ise geçen sezonun yükünü üzerinden atmakta zorlanacak. Fragmandan da gördüğümüz üzere içine kapanması ve dalgalı ruh hali yalnızca kendisini değil Firaz'la ilişkisini de sarsacak. Nursema'nın bu toparlanamama hali Firaz'ın sabrını, sadakatini ve sevgi dilini zorlayacak. Ancak burada önemli bir nokta var. Firaz geçen boyunca sevmenin, sahiplenmenin, yanında durmanın ne demek olduğunu öğrenmişti. Bu nedenle ilk fırtınada gemiyi terk eden biri olmasını beklemiyorum. Aksine krizin içinden geçerek olgunlaşan bir ilişki görmemiz muhtemel. Kardeşler içinde en metanetli isim olarak öne çıkan kişi yine Fatih olacak. Dışarıdan bakınca taşı delen su gibi ağır ama ısrarlı adımlarla yürüyen bir profille karşılaşacağız. Evet, bu süreç onu duygusal anlamda epey yıpratacak. Hatta Doğa ile aralarındaki frekans daha da bozulacak. Ama aynı anda Fatih'in aileyi düşürmemek, şirketi ayakta tutmak gibi çok net bir hedefi olacak. Bu hedef onu işlere daha sıkı sarılmaya zorlayacak ve yeni sezonda şirkette söz sahibi olmanın da kapısını açacak. Ömer ve Abdullah'ın şirketten bir adım geri çekilmesi halinde sahada başrol Fatih'e kalacak gibi görünüyor. Gelelim Işıl cephesine. Açık konuşalım. Işıl tehlikeli bir karakter. Geçen sezondan beri kendi asli amacı doğrultusunda planlarını bir bir işletiyor. Bu sezon özellikle Abdullah'ı kendine bağımlı kılmak ve Ünal ailesini kendine muhtaç hale getirmek üzerine kurulu daha rafine hamleler görebiliriz. İpliği dışarıdan çekilen kukla metaforuyla ilerleyen bir oyun kurduğunu düşünüyorum. Bir yandan evin küçücük boşluklarına sızıyor, bir yandan da şirketin stratejik köşelerine tutunuyor. Bu ikili kuşatma aileyi hem duygusal hem de ekonomik olarak sıkıştırabilir. Işıl'ın Doğa'ya yaklaşımı ise başlı başına bir risk. Doğan'ın Fatih'in işkolik hallerinden duyduğu rahatsızlık zaten bilinen bir meseleydi. Işıl bu zayıf noktayı kaşıyarak Doğa'yı Fatih'e karşı doldurmaya çalışabilir. Fragmanın sonundaki mesaj sahnesinde hem Işıl'ın hem de Doğan'ın heyecanlanmasının ardında bence bu manipülasyonun izleri var. Tam da burada şu kritik soruya geliyoruz. Gerçekten Doğa Fatih'i Firaz'la aldatacak mı? Yeni sezonda bir Doğa-Firaz yakınlaşması mı izleyeceğiz? Ben bu sahneyi fragman aldatması olarak okuyorum. İzleyiciyi merakta tutmak için kurulmuş bir illüzyon. Evet, Doğa ile Fatih'in arası bozulmuş, hatta boşanma ihtimali dillendirilmiş. Bir yanda da Nursema'nın durumu nedeniyle Firaz'ın mutsuzluğu var. Ancak geçen sezon boyunca Doğa ile Firaz arasında sadece duygusal yakınlaşma değil, yan yana düşecekleri bir sahne dahi inşa edilmedi. Üstelik karakter doğaları da buna uygun değil. Böyle bir yasak aşk hamlesi dramatik kısa vadeli bir şok yaratsa da dizinin genel dengelerine ve reyting dinamiklerine zarar verebilir. Bu yüzden fragmandaki mesajın alıcısının Nursema olduğuna daha yakınım. Aklımda sadece sen varsın, kimseyi seni sevdiğim kadar sevmediğim türü bir ifade Firaz'ın geçen sezonki duygusal yolculuğu ile daha tutarlı. Peki Işıl'ın otel odasında gittiği kişi kim? Firaz mı yoksa bir başkası mı? Biraz olasılık konuşalım. İlk ihtimal diziye yeni dahil olan Asil. Asil
Asude'nin yeğeni olarak katılıyor ve kurnaz, tehlikeli bir profil çiziyor. Ünal ailesinin karşısına yeni ve zorlu bir hat açması bekleniyor. Işıl Asil ortaklığı ihtimali masada. İki manipülatif zekanın ittifakı şirketi ve evi aynı anda sıkıştırabilir. Ancak ben Asil'in özellikle Nursema'ya takılacağını düşünüyorum. Fragmandaki iğneleyici cümleleri ve Nursema'nın tepkisi ikilinin gerilimli bir hatta ilerleyeceğini gösteriyor. Yine de daha derin bir okuma yaparsak Asil'in bir öncü kuvvet olma ihtimali var. Sezon finalinde Asude'nin telefonda konuştuğu perde arkasındaki isim yeni sezonda bizzat görünmeyebilir. Bunun yerine Asil'in o büyük oyuncunun sağdaki eli olmasını izleyebiliriz. Bu anlatı Işıl'ı da açıklıyor. En başından beri Ünal ailesinin şirketini ele geçirmeyi amaçlayan dış bir güç tarafından içeriden yerleştirilmiş olabilir. Bu güç Asude'nin bağlantısı olabilir ya da bambaşka bir odak. Henüz ilk bölümleri izlemediğimiz için bu noktada kesin konuşmak doğru olmaz. Ama olasılık ağını şimdiden kurmak izlerken bize yol gösterecek. Şimdi kamera açısını Ünal ailesinden Kıvılcım ve Ömer'e çevirelim. Sezon finalinde ağır sarsıntının ardından Kıvılcım hastaneye kaldırılacak ve zor bir doğum süreci geçirecek. Fakat bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya gelecek. Buradaki büyük kırılma Kıvılcım'ın Ömer'e karşı dışa vurduğu tepkinin kökleri. Yaşanan onca şeyin ardından Kıvılcım'ın Ünal ailesine mesafeli hatta tepkili olması haksız bir tutum değil. Bu tepki Ömer'i çok net bir ikilemin içine atacak. Ailesi mi yoksa sevdiği kadın ve yeni doğan bebekleri mi? Ben Ömer'in dengeyi tutturmakta zorlanacağını ve nihayetinde Kıvılcım'ı ve bebeklerini önceleyen bir karar alacağını düşünüyorum. Bu da onu Ünal ailesinden ve şirketten bir adım uzaklaştıracak. İşte bu nedenle sezonun iş dünyası hattında Fatih'in öne çıkması şaşırtıcı olmayacak. Ömer ve Abdullah'ın geri çekildiği bir tabloda geminin dümeni doğal olarak Fatih'e döner. Ancak bu tercihin yan etkisi büyük. Doğa ile olan problemlerini derinleştirebilir ve Işıl'ın oyun kurması için yeni boşluklar yaratabilir. Çimen'e ayrı bir parantez açalım. Geçen sezonun sonunda diziye veda eden Çimen yeni sezonun 5. bölümünde geri dönüyor. Gittikten sonra bir kez bile aramayan Çimen'in dönüşü aile içi tartışmaları alevlendirecek. Hem izleyici hem de karakterler için şu sorular güncelliğini koruyor. Çimen neden yoktu? Neleri kaçırdı? Döndüğünde nasıl bir pozisyon alacak? Doğrudan özür mü dileyecek yoksa savunmaya mı geçecek? Üstelik ev artık eski ev değil, roller, dengeler, güç hatları değişmiş durumda. Çimen'in dönüşü yalnızca duygusal bir kapanış fırsatı değil, aynı zamanda yeni çatışmaların da fitilini ateşleyebilir. Genel ritim açısından bakarsak sezonun ilk bölümleri dağılma ve yeniden konumlanma temasıyla akacak gibi görünüyor. Her karakter nerede durduğunu ve neye inandığını yeniden tanımlamak zorunda kalacak. Aile, ev, şirket, aşk ve sadakat gibi eksenler üst üste binecek. Işıl'ın planlarıyla tetiklenen mikro krizler makro bir hesaplaşmaya doğru büyüyebilir. Bu büyüme hattındaki en kritik denge taşı ise Nursema-Firaz ilişkisi olacak. Nursema'nın ayağa kalkışı yalnızca kendi hikayesi için değil, ailenin genel içinde bir toparlanma sinyali anlamına gelebilir. Tersine daha da içine kapanması durumunda Işıl'ın manipülasyonlarının etkisi katlanır. Bir başka önemli başlık da Doğa Fatih ekseni. Fatih'in işkolikleşmesi ve Doğan'ın duygusal ihtiyaçlarının karşılanmaması sezona damgasını vuracak bir kırılma hattı gibi. Burada iletişim anahtar kelime. Doğa duygularını açıkça ifade etmezse Işıl'ın fısıltıları daha güçlü duyulur. Fatih iş ile aile arasındaki çizgiyi kalınlaştıramazsa Doğan'ın yalnızlık hissi derinleşir. Bu nedenle bir eşik sahnesi bekliyorum. İki karakterin gerçekten konuştuğu, birbirlerini duymaya çalıştığı, maskelerin düştüğü bir sahne. Böyle bir yüzleşme ya yarayı temizleyip iyileşmeye kapı aralar ya da kopuşu hızlandırır. Son olarak sezonun dramatik matematiği açısından birkaç not. Fragmanların yanıltıcı montajları izleyicide merak duygusunu canlı tutmak için elbette kullanılacak. Biz izleyiciler için işin kilidi ipuçlarını bir araya getirirken karakter tutarlılıklarını merkezde tutmak. Doğan'ın bir anda bambaşka bir yola sapması ya da Firaz'ın tek hamlede çizgisini terk etmesi bugüne kadar kurulan anlatıyla çelişir. Buna karşılık Işıl ve Asil üzerinden kurulan içeriden kuşatma, dışarıdan baskı ikilisi sezonun büyük resmini oluşturmaya aday. Özetle dağılan Ünal ailesi, suskun bir ev, sorumluluğu omuzlanan Fatih, ayağa kalkmaya bekleyen Nursema, ikilemdeki Ömer, plan üstüne plan kuran Işıl ve sahaya yeni inen Asil. Bu tablo sezonun ilk yarısında hem duygusal yüzleşmeler hem de güç mücadeleleri izleyeceğimizin işareti.
Fragman aldatmalarına kanmadan karakterlerin biriktirdiği geçmişi referans alan bir okuma yaptığımızda Doğa Firaz yasak aşkı ihtimalinin zayıf, Nursema Firaz hattının ise hala sezonun kalbi olmaya aday olduğu sonucuna varıyorum. Siz ne dersiniz? Görüşlerinizi yorumlara yazın. Yeni sezonda birlikte adım adım çözelim.